24 Mayıs 2012 São Paulo, Brezilya. 10.000'den fazla heyecanlı hayranla dolu bir arena. O gece WWE tarihinde bir ilk yaşanıyordu. Şirket ilk kez Brezilya topraklarında canlı bir etkinlik düzenliyordu. Bu ilk ve aynı zamanda son olacaktı. Main Event maçında WWE şampiyonu CM Punk'a karşı Chris Jericho, iki efsane ringin ortasında kıyasıya mücadele ediyordu. Ama ilerleyen dakikalarda o gece yaşanacak olanlar sadece maçın sonucunu değil, Jericho'nun kariyerini ve WWE'nin Brezilya macerasını sonsuza dek değiştirecekti. Bir bayrak ve bayrağa atılan bir tekme, sonrasında gelen silahlı ekipler. Hazırsanız ringin öteki yüzünde Chris Jericho'nun Brezilya faciasını anlatacağız. 2012 yılının bahar ayıydı. WWE Güney Amerika pazarına açılmak için Brezilya'yı hedef almıştı. São Paulo'daki Ginásio do Ibirapuera bu tarihi gece için seçilmişti. 10.000'in üzerinde bilet satılmış, heyecan doruktaydı. O gecenin ana etkinliği dönemin en ateşli rekabetlerinden biriydi. CM Punk ve Chris Jericho. Punk WWE şampiyonu olarak ringe çıkıyor, Jericho ise onun kemerini hedefliyordu. Herkes muhteşem bir maç bekliyordu. Ama kimse maçın bir bayrak yüzünden durma noktasına geleceğini tahmin edemedi. Jericho dönemin en iyi heel karakterlerinden biriydi. Seyirciyi kışkırtmak, onları sinirlendirmek, hatta nefret ettirmek onun işiydi. Ve o gece işini fazlasıyla ciddiye alacaktı. Maç başlamıştı. Jericho Brezilya'ya hakaret eden bir kötü adam promosyonuyla ringe girdi. Seyirci yuhalıyor, Jericho ise kışkırtmaya devam ediyordu. Maçın ortalarında bir hayran tribünlerden ringe doğru bir şey fırlattı. Bu Brezilya bayrağıydı. CM Punk bayrağı yakaladı ve seyircilere göstererek büyük bir alkış aldı. Ancak Jericho bayrağı Punk'ın elinden aldı. Önce bayrağı buruşturdu, sonra ringin ortasında fırlattı. Seyirci şok içindeydi. Jericho bayrağın üzerine bastı ve ardından tekme attı. Kalabalık bir anda öfkeyle doldu. Brezilya'da ulusal bayrağa saygısızlık sadece bir kötü karakter hareketi değildi. Bu kanunen suçtu. Bayrağa yapılan saygısızlık anında sonuçlarını doğurdu. Ringde bir anda ikinci bir hakem belirdi. Bir hakem Jericho ile konuşuyor, diğeri ise CM Punk'a bilgi vermeye çalışıyordu. Punk yıllar sonra o anı şöyle anlatacaktı. Bir anda ringin çevresinde üniformalı adamlar belirdi. Biri doğrudan bana silahını doğrultmuştu. Olay yerinde Brezilya askeri polisi vardı. Jericho'nun hareketi ulusal bir suç olarak değerlendirilmişti. Polis Jericho'yu gözaltına almak için ringe yaklaştı. WWE yetkilileri polisle Jericho arasında bir köprü kurmak zorundaydı. Jericho'ya iki seçenek sunuldu. Ya ringdeki tüm seyircilerden özür dileyecek ya da doğrudan gözaltına alınacaktı. Jericho eline mikrofonu aldı. O ana kadar Brezilya'ya hakaret eden, seyirciyi kışkırtan adam şimdi özür dilemek zorundaydı. Brezilya bayrağına bastığım için özür dilemek istiyorum. Bu ülkeyi seviyorum, dünyanın en güzel ülkelerinden biri ve burada olmaktan gurur duyuyorum dedi. Seyirci önce şaşkındı ama sonra alkışlamaya başladı. Maç devam etti. CM Punk Jericho'yu tuşlayarak galibiyeti aldı ve Brezilya bayrağını kaldırarak zaferini kutladı. Ancak iş bitmemişti. Jericho arka alana hızlıca götürüldü ve polis onu bekliyordu. Jericho arka alana geldiğinde olayın ciddiyetini daha iyi anladı. Soyunma odasında silahlı askerler vardı. Bir albay o kadar sinirlenmişti ki masayı devirdi. Jericho'nun pasaportuna el konulmaya çalışıldı. Eğer pasaportu teslim etseydi ülkeyi terk etmesi imkansız hale gelebilirdi. WWE yetkilileri Jericho'yu gizlice ülkeden çıkarmak için plan yaptı. Bu sırada Vince McMahon'dan Jericho'ya bir mesaj geldi. Brezilya'ya bir daha asla geri dönmeyeceksin. Sen ne halt ettin? Jericho Vince'i aradı. Konuşma kısa ve sertti. Vince, Jericho'nun hareketini amatörce saçmalık olarak nitelendirdi ve telefonu yüzüne kapattı. Ertesi gün WWE resmi bir açıklama yayınladı. Chris Jericho 24 Mayıs'ta São Paulo'daki WWE canlı etkinliğinde Brezilya bayrağına saygısızlık ettiği için 30 gün süreyle uzaklaştırılmıştır. WWE bu olay nedeniyle Brezilya halkından ve hükümetinden özür diler.
Jericho'nun cezası 30 günlük bir uzaklaştırmaydı. Bu onun No Way Out izle ve öde etkinliğinde yer almasını engelleyecekti. Jericho cezayı kabul etti. Kötü bir karar verdim. Seyircileri eğlendirmek için yaptım ama sonuçlarına katlanacağım dedi. Yıllar sonra CM Punk olayı tüm çıplaklığıyla anlattı. 2026 yılında The Late Run programında konuşan Punk, o gece yaşadığı korkuyu paylaştı. Üzerime silah doğrultuldu. WWE Brezilya'da bir gösteri yaptı ve bir daha da geri dönmedik. Rakibim ringden çıktı. Birinin elinden Brezilya bayrağını kaptı. Brezilyalılar bunu hafife almıyor. Amerika'da birisi bayrak yaksa insanlar kızar ama yasak değildir. Brezilya'da ise bu bir suç. Punk ringin etrafının askerlerle çevrili olduğunu ve bir askerin doğrudan kendisine silah doğrulttuğunu söyledi. Maçın hemen bitirilmesi gerektiğini, Jericho'nun ise özür dilemeyi reddettiğini anlattı. Onu gerçekten tuşlamak zorunda kaldım. Sonra bayrağı aldığım turnbuckle'a çıktım. Herkesten özür dilerim, sizi seviyorum diyerek bayrağı öptüm. Sonra oradan çıktım. Pasaportuna el koymaya çalıştılar. Eğer pasaportunu verseydi bir daha eve dönemezdi. Gece karanlığında onu oradan kaçırdık. Jericho olayı yıllar sonra savunmaya çalıştı. Ona göre sadece bir kötü adam olarak işini yapıyordu. Brezilya'da ulusal bayrağa saygısızlığın suç olduğunu bilmiyordu. Ancak bu savunma kimseyi ikna etmedi. WWE yetkilileri olayın planlanmış olmadığını açıkladı. Jericho'nun kendi inisiyatifiyle yaptığı bu hareket şirketi büyük bir riske atmıştı. Ve en önemlisi WWE bir daha asla Brezilya'da canlı etkinlik düzenlemedi. Jericho'nun o bir anlık kötü karakter hamlesi milyon dolarlık bir pazarın kapılarını sonsuza dek kapattı. İlginçtir ki Jericho o gece Brezilya bayrağını saygısızlık eden tek güreşçi değildi. Daha önceki bir maçta Porto Rikolu güreşçiler Epico ve Primo, Brezilya halkına hakaret eden bir konuşma yapmıştı. The Miz de ringe çıktığında seyirciyi tahrik etmişti. Ama Jericho'nun bayrak hareketi diğerlerinden çok daha ağır bir sonuç doğurdu. Çünkü bayrak Brezilya'da kutsaldı ve Jericho bu kutsallığı çiğnemişti. Chris Jericho'nun Brezilya faciası profesyonel güreş tarihinde bir dönüm noktasıdır. O gece sadece bir maç kaybedilmedi, bir ülke kaybedildi. WWE bugüne kadar Brezilya'ya bir daha canlı etkinlik götüremedi. Jericho, Vince McMahon'ın emriyle bir daha Brezilya'ya ayak basamadı. Jericho o gece bir kötü adam olarak işini yapıyordu ama Brezilya'da bir kötü adamın bile sınırları vardı ve o sınırı aştığında bedeli ağır oldu. Jericho'nun Brezilya macerası profesyonel güreşin sadece bir gösteri olmadığını hatırlatıyor. Ringdeki her hareket, her söz gerçek dünyada sonuçlar doğurabilir. Jericho o gece sadece bir bayrağa tekme atmadı. Bir ülkenin kültürüne, tarihine ve yasalarına meydan okudu. Ve bunun bedelini sadece kendisi değil, tüm WWE ödedi. Bugün o geceyi hatırlayanlar hala konuşuyor. CM Punk silahların gölgesinde bir maçı bitirmek zorunda kaldığını anlatıyor. Jericho, Vince McMahon'ın öfkesini hala hatırlıyor. Ve Brezilyalı hayranlar WWE'nin bir daha gelmeyeceğini biliyor. Bir anlık öfke, bir anlık kötü karakter oyunu bir kariyeri ve milyon dolarlık bir pazarı yok edebilir. O yüzden ringte bile olsanız sınırlarınızı bilin. Diğer videolarda görüşmek üzere, şimdilik hoşça kalın.